Sıvı yüz germeyi tam olarak anlamak istiyorsak kendini oluşturan bu üç kelimeyi tek tek açıklamak lazım. Sıvı, yüz, germe. Buradaki yüz kelimesi yaşlanmış bir yüzü tarif eder. Bu uygulamanın amacı yaşlanmış yüzün izlerini silmekle ilgilidir. Ne demek istiyoruz? Yaşla birlikte yüzümüzde aslında bütün vücudumuzda ama konumuz yüz olduğu için yüze odaklanalım. Yüzümüzde iki tane temel konu olur. Bunlardan bir tanesi sarkmadır. Neden cildimiz sarkar? Çünkü yaşla birlikte hücrelerimizin döngüsü azalır, kolajen ve elastin sentezi azalır. Beraberinde yer çekiminin de marifeti ile her şey aşağı doğru yer değiştirmeye başlar. Birinci etapta göz altlarınızda bir çukur ortaya çıkıyor. Bu çukur aşağı doğru yer değiştirir ve gittikçe nazolabiyalleriniz ortaya çıkar. Oldu evre 2. Daha sonra ilerlemeye devam eder. Bulldog dediğimiz şu yanaklarda birikmeniz başladığı zaman evre 3 ve bunun da bir sonraki aşamasında gıdı bölgenizde sarkmanız ortaya çıkar. Oldu size evre 4. Bu yüzümüzün sarkma mekanizmasıdır. Elastikiyet kaybıyla ve yer çekimiyle ilişkilidir. Peki başka ne oluyor yüzümüzde? Hacimsel olarak bir de kaybımız var. Bu hacimsel kayıp biraz yağ dokumuzla ilgili. Hangi yağ dokusu? Yüzümüzün her noktasındaki yağ dokusunda hacimde kayıp vardır. Diğeri de yüzümüzün iskeletinde. İskeletimiz sadece çene olarak düşünmemek lazım. Kafatasından çenenize kadar, maksila dediğimiz orta yüz kemiklerinize kadar tamamında kemiklerinizde bir miktar erime olur. Biz bu erimeyi genellikle bacaklarda ve omurgada olduğunu düşünüyoruz yaşlılıkla birlikte. Buna osteoporoz denir ama osteoporoz yüz kemiklerimizde de gerçekleşir. Öyleyse yüzü anladık. Sıvı yüz germen yüzü buymuş. O elimizdeki problemin adı yaşlanmaymış. Peki her şey eğer sarktıysa, aşağı doğru gittiyse bunun gerçek çözümü o zaman her şeyi yukarı almaktır. Eğer volümde bir eksiğiniz varsa bu volümü yerine koymaktır. Ve bunların gerçekteki radikal çözümü bir yüz germe cerrahisidir. Ama gelin görün ki modern dünyada, yaşantımızda, etrafımızda hemen he dediğiniz zaman gidip de bir cerrahi masaya yatıp yüz germe olma şansınız genellikle olmuyor. Bunu anlayabiliyorum. Zamansal olarak yüz germeye hazır değilseniz, psikolojik olarak yüz germeye hazır değilseniz, ekonomik olarak yüz germeye hazır değilseniz bunun çok daha pratik çözüm olarak sıvı yüz germe ortaya çıkmıştır. Pekala. Yüzdeki problemi konuştuk. Germe ile ilgili ne yaptığımızı söyledik. Peki nedir bu sıvı? Neden sıvı peki? Sıvı denmesinin sebebi buradaki materyallerin enjekte edilebilir olması. Nasıl enjekte ediyoruz? İğneler ya da kanüller yardımıyla deri altınıza enjekte ediliyor. Buradaki uygulamaları iki temel gruba ayırabiliriz. Hani dedik ya yüzünüzdeki problemi hem sarkmayla ilişkili hem de hacim kaybıyla ilişkilidir diye. Öyleyse uygulamamızın temel mantığını da ikiye ayırabiliriz. Buradaki sıvılar bazen size hacim kazandırarak yüzünüzde bir germe ortaya çıkartırken bazıları da yüzünüzde herhangi bir hacimsel etkisi olmaksızın derinize sıkılaşma yapabilir. Hacimsel etkinin ön planda olduğu uygulamalarda hyaluronik asit güçlü yer tutar. Onun dışında bazı DNA partikülleri, bazı amino asitler, bazı mineraller hyaluronik asitle birleşerek ortaya hacimsel etki çıkartan sıvı yüz germe materyalini oluşturur. Diğeri yani hacim istemiyorsak eğer sadece elastikiyet yerine gelsin gibisinden bir hedefimiz varsa o zaman derin altına uyguladığımız farklı metotlar, farklı ilaçlarımız mevcuttur. PLLA bunlardan bir tanesidir. Başka videoda bundan tekrar söz edeceğim. Peki sizin ihtiyacınız hangisi? Sizin gerçekte beklentiniz nedir? Ya da yaşam tarzınız ya da tıbbi problemlerinizden hangisi bize izin veriyor ya da bizi engelliyor? Bunları konsülte edebiliriz. Lütfen bizimle bağlantı kurmakta çekinmeyin. Dönüşlerinizi bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.